Günolardan Güno beğendiğimiz bir sabah oluyor arkadaşlar. Şöyle sırayı göstermek istiyorum size. Sakız'a gidiyorum dedim ya. Bir sıra var. Sanki ülkece iltica ediyoruz. İnanılmaz yani. Kapı vizesinin etkisi var herhalde, bilmiyorum. İnanılmaz kalabalık ya. Bakalım neler olacak. Hava da çok güzel değil dediler Allah'tan. Demek ki hava güzel olsa bildiğiniz feribota yer kalmayacak. Hadi yüzerek falan geçeceğiz. Neyse. Evet, şimdi size feribota doğru giderken küçük küçük bilgiler vereyim. Sakız'a seyahat ederken nelere dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi Ertürk'ten veya farklı bir firmadan, fark etmez, tur yoldan online olarak veya telefonla biletinizi aldınız. İş burada bitmiyor arkadaşlar. En geç 30 dakika kalaya kadar oraya gidip check-in'inizi yapmanız lazım. Yani pasaportunuzu, vizenizi kontrol ediyorlar. Size biletinizi bu şekilde veriyorlar. Bunu unutmuyoruz. Sonrasında çok ciddi bir sıra olduğunu kesinlikle unutmayın. Hem pasaport hem güvenlik sırası gerçekten çok uzun vaktinizi alıyor. Ve her yurt dışına çıktığımızda olduğu gibi ada olduğunda böyle olmadığını zannetmeyin. Yurt dışı çıkış harcı ödemeniz gerekir. Buradan pul alabiliyorsunuz dilerseniz makineden ya da benim yaptığım gibi online olarak yurt dışı çıkış harcı da ödeyebilirsiniz. Şimdi artık tekneye doğru gidiyoruz. Ben Ertürk'ün hızlı feribotunu tercih ettim. Birlikte Sakız'a varıyoruz. Biraz sonra feribot hareket edecek. Yaklaşık 15 ila 20 dakika arası sürüyor Sakız'a varmak. Sakız'a vardıktan sonra orada da tabii ki pasaport ve vize sırasına maruz kalacağız maalesef. Ve son zamanlarda kapı vizesi ciddi şekilde kullanıma konulduğu için ciddi de bir kalabalık olduğu söyleniyor. Bakalım, gideceğiz ve göreceğiz. Peki şimdi Sakız'da neler yapacağız? Ben bir gece konaklamalı gidiyorum. Normalde gece kalmayı çok tercih etmiyorum Sakız'da, fakat merak ettiğim birkaç alan var. Oraları gezebilmek için gece kalmam gerekiyor. Dolayısıyla bugün gideceğim, kalacağım ve yarın akşama doğru döneceğim. Sizinle birlikte eğer gezebilirsek arkeoloji müzesini, kaleyi, merkezi güzelce gezeceğiz. Bir de araç kiralamayı düşünüyorum. Biraz sonra feribot hareket edecek. Yaklaşık 15 ila 20 dakika arası sürüyor Sakız'a varmak. Sakız'a vardıktan sonra orada da tabii ki pasaport ve vize sırasına maruz kalacağız maalesef. Ve son zamanlarda kapı vizesi ciddi şekilde kullanıma konulduğu için ciddi de bir kalabalık olduğu söyleniyor. Bakalım, gideceğiz ve göreceğiz. Peki şimdi Sakız'da neler yapacağız? Ben bir gece konaklamalı gidiyorum. Normalde gece kalmayı çok tercih etmiyorum Sakız'da, fakat merak ettiğim birkaç alan var. Oraları gezebilmek için gece kalmam gerekiyor. Dolayısıyla bugün gideceğim, kalacağım ve yarın akşama doğru döneceğim. Sizinle birlikte eğer gezebilirsek arkeoloji müzesini, kaleyi, merkezi güzelce gezeceğiz. Bir de araç kiralamayı düşünüyorum. Şimdi size bir önemli bilgi daha. Feribot Sakız'a yanaştı. Hemen indim. Bazen heyecana kapılıyoruz. Deniz çok güzel, manzara çok güzel vesaire diyoruz. Fark etmeden insanlar, bilenler feribotun çıkışında, yani gemiden inerken hemen sıraya giriveriyorlar. İşte o sırayı kaçırırsanız arkadaşlar ve hemen inmezseniz çok uzun süre pasaport sırası beklersiniz. O yüzden ben hemen aşağı inip o sıraya giriyorum. Hop pidi diye iniyorum ve hemen de pasaporttan, kontrolden geçiyorum. İkinci bir bilgi daha. Biliyorsunuz kapı vizesi başladı. Sıkça da bu konuyu konuşuyoruz. Kapı vizesi için ayrı bir sıra yapılmış Sakız'da. Lütfen sıraları karıştırmayın. Gerçi ikaz ediyorlar ama dikkatli olun. Yani normal vizeyle seyahat ediyorsanız farklı bir girişten, kapı vizesiyle farklı bir girişten giriyorsunuz. Ben şimdi araç kiralamaya gidiyorum. Aracımı kiraladım. Buradan ilk defa kiraladım. Normalde farklı bir yerden kiralıyordum ama son dakika olduğu için birazcık buraya gelince yapayım istedim. İşte bir i10 kiraladım arkadaşlar, otomatik. Ne kadar oldu? 2 günlüğüne 35 euro aldılar. Bence gayet uygun bir fiyattı yani bu arada. Birazdan yola çıkacağım. Gezeceğiz böylece, araç kiralamayı başarabildiğim için, bulabildiğim için. Buraya geldiğinizde ben araç kiralamanızı öneriyorum size çünkü keyifli oluyor. Şimdi şehir merkezindeyiz. Yani limanın olduğu bölgedeyiz. Yavaş yavaş gezmeye başlayacağız.
Gelelim konaklamaya. Merkezde de, köylerde de, civarda da çok sayıda konaklayabileceğimiz alan mevcut. Ben buraya tavsiye üstüne geldim. Bir önceki hafta bir arkadaşım gelip tavsiye etmişti. Gerçekten çok temiz bir yer yani. Bu benim hoşuma gitti. Odanın tipi budur. Bir lüks, bir ekstrem bir şey beklemeyin katiyen. Öyle bir yer değil. Ama gönül rahatlığıyla önerebilirim. Kapıdan girdiğimde beni karşılayan hanımefendi aşırı derecede tatlıydı. Bir de en güzel kısmına geliyorum şimdi. Hazırsak. Manzarası şöyle bir şey. Balkonda oturup şu manzaraya karşı kitabınızı da okuyabiliyorsunuz ki bu benim için çok cazip, biliyorsunuz ben sakinliği çok seviyorum. Otel böyle güzel bir harita yapmış. Sakız Adası'nın haritasını şöyle koyalım ki daha rahat görün diye. Şimdi bu benim Sakız'a herhalde 10. gelişim falandır. Çok defa geldim. İzmirli olmanın avantajıyla tabii ki. Birçok bölgesini gezdim. Başta güney olmak üzere örneğin Mestah, Pirge gibi yerlerini boydan boya defalarca gezdim. Kuzeye pek fazla gitmedim. Fakat güney oldukça güzeldi. Ama önemli olan kısım şu. Tabii ki daha öncesinde turizm rehberliği ile ilgili herhangi bir şey okumuyordum. Şu anda bir yüksek lisans öğrencisi ve potansiyel turizm rehberi olarak sanat tarihi dersi alıyorum. Buradan da Aytu hocama selamlarımı iletmek isterim. Tabii ki buranın çok önemli Ortodoks kiliseleri var ve sanat tarihi ile ilgili güzel bilgiler de burada mevcut. Dolayısıyla güzel kiliselere gideceğiz. Şimdi Sakız'da bir günde ne yapılır isimli bir YouTube videom da var benim bu arada. Ona da bakabilirsiniz gelmek isteyenler olursa. Otelimizden çıktık. Parça parça gezeceğimiz yerleri belirledik. Birlikte yola çıkacağız. Şimdi ilk durağımız Neamoni, yani Yeni Manastır Türkçesi. Sizinle birlikte Neamoni'ye gideceğiz. Neden önemli Neamoni? Çünkü Sakız'daki UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bir eser. Aynı zamanda çok büyük bir manastır. Birlikte gezme fırsatı bulacağımız için çok mutluyum. Oraya gitmeden önce hazır burada birazcık vaktimiz varken ben size kısacık tarihsel bilgiler vermek isterim. Hristiyanlıkla alakalı ki oraya gittiğim zaman daha rahat birbirimizi anlayalım. Şimdi 0 yılı diyoruz, yani Milat İsa'nın doğumu. 30 yılıyla birlikte İsa'nın yavaş yavaş vaazlar vermeye başladığını ve Hristiyanlıkla ilgili fikirler oluşmaya başladığını biliyoruz. Yanlış bir anlaşılma olmasın. İsa aslında bir Yahudi ve Yahudiliğin sorunlu kısımlarını kendince belirlediği anlatıyor ve değiştirilmesi gereken noktalara parmak basıyor. 33 yılında çarmıha gerilmesiyle birlikte onun başladığı işi havarileri devam ettiriyor. Havarilerin çalışmalarıyla birlikte aslında yeni bir din olarak ortaya çıkan Hristiyanlığın yavaş yavaş yayılmaya başladığını görüyoruz. Kudüs'ten başlıyor bu yayılma. Antakya tarafları ta Konya'ya kadar elçilerin yaptığı işlerle birlikte yayılmaya devam ediyor. O dönemde burada Bizans İmparatorluğu'nun çok güçlü olduğunu biliyoruz ve Bizans İmparatorluğu'nun resmi dini paganlık. Yani çok tanrılı dinlere tapıyorlar. Dolayısıyla Hristiyanlığın yayılımı öyle kolay olmuyor. Belli yıllarda ciddi zulümlere maruz kalıyorlar ve Hristiyanlığın yasaklandığını, Hristiyanların çarmıha gerildiğini veya öldürüldüğünü biliyoruz. 313 yılıyla birlikte Hristiyanlık serbest bırakılıyor aslında. Milano Fermanı ile birlikte Bizans İmparatorluğu'nda ve inananlar serbestçe inanmaya başlıyorlar. Gizli kapaklı olarak inandıkları dönemde yaptıkları eserler ve sonrasındaki eserler arasında da zaten ciddi bir sanatsal fark görebiliyoruz. Peki bu eserler neler? Kilise yapıları olabilir veya yeraltı mezarları, katakomb dediğimiz yapılar olabilir. Buralarda fresklerin, mozaiklerin yani resimlerin veya işte mozaik küçük cam veya taş parçalarıyla yapılmış olan eserlerin belli başlı şeyler anlattığını biliyoruz aslında. Bunlar nedir? 4 kanonik İncil dediğimiz Matta, Markus, Luka ve Yuhanna İncillerinden sahneler aslında. Yani buradaki halkın çok ciddi şekilde okuma yazma oranı yok. Dolayısıyla bu insanlara Hristiyanlığı anlatmak için tarihsel ve sanatsal bilgilerden faydalanarak çok güzel eserler üretmişler. Ortodoks kiliselerinde bunların daha yaygın olduğunu biliyoruz. Katolikler biraz daha Haç ve İsa figürünü daha çok kullanıyorlar ama Ortodoksların sanat tarihi konusundaki başarısı inanılmaz. Dolayısıyla bu coğrafyalarda sanat tarihine doyacağımızı biliyoruz. Şansa bakınız ki buraya kadar geldim. Yol korkunçtu bu arada, onu da söylemek istiyorum size. Ve maalesef kapalı. İçeri giremiyoruz ya.
Tamamen şans olduğu yazıyordu internette. Hani açık da olabilir, kapalı da olabilir diye. Ama maalesef kapalı arkadaşlar. Üzgünüm. Şimdi madem içeri giremedik, o zaman size dışarıdan şöyle bir göstereyim istedim arkadaşlar. Maalesef manastır kapalıydı. Ben de çok büyük bir heyecanla içindeki freskleri ve mozaikleri görmek ve size anlatmak istemiştim ama belki de başka sefere artık şöyle. Pirgi'ye geldik. Birlikte ikinci durağımız. Neamoni'den ciddi bir yol gidiyorsunuz bu arada Pirgi'ye. Yolları biraz paylaştım sizinle. Genel olarak çok dağlık bir alan biliyorsunuz. Sakız Adası. Dolayısıyla kolay da bir yol değil. Ama Pirgi'yi gelip Pirgi'yi de görmek isterim ben açıkçası buraya kadar gelmişken. Şimdi kısa bir mola vereceğiz. Yine içeri giremediğimiz bir kilise yapısının önündeyiz ama size bu sahneyi anlatmak isterim. Doymesiz, uykuya dalışı olarak tasvir ediyoruz bunu. Şimdi bakın, burada İsa var. İsa tabii ki de Meryem göğe yükselmeden çok önce çarmıha geriliyor. Fakat inanılan şu ki Meryem'in burada işte uykuya dalışında İsa'nın yukarıdan izlediği ve hemen bakın kucağında küçük bir çocuk görürsünüz. Onun da aynı şekilde aslında Meryem olduğuna inanılıyor. Burada havariler var ve kutsal kişiler var. Meryem'in etrafında ve Meryem'in uykuya dalışı, koyumesiz sahnesi olarak bilinir. Sakız Adası'nda en sevdiğim yere geldim. Buraya geldiğim zaman mutlaka burada bir şeyler yiyorum. İçeri gireyim size. Bu restoranı da göstermek isterim. Vaktiniz olursa uğramanızı da öneririm. Her şey çok lezzetli burada. Ve manzarası da muazzam. Şimdi ben sizinle biraz sonra neler yiyeceğimi paylaşacağım. Günaydın, hatta tünaydın. Bugün kahvaltıdan sonra ilk durağımız Sakız Arkeoloji Müzesi. Tabii ki de ait olduğum yere gelmeden dönemezdim. Şimdi birlikte sizinle gezelim Arkeoloji Müzesi'ni. Bu arada bilginiz olsun, salı günleri kapalı ve normal günlerde, yani salı harici günlerde de 3.30'a kadar açık. Giriş ücreti 3 euro. Burayı da gezmeden dönmemek gerektiğini düşünüyorum. Voilà, geldik Bizans Müzesi'ne. Zaten dışının güzelliği. Gördüğünüz gibi ciddi bir Osmanlı esintisi var müzede. İçeriği şimdi göreceğiz. Girişler Yunan vatandaşları ve doğru anladıysam 21 yaşının altındakiler için 2 euro. Yunan dışındaki bir vatandaşlığı olan veya işte 21 yaştan büyük olanlar için 4 euro. Bizans Müzesi'nden çıktım. Maalesef sizinle video paylaşamıyorum arkadaşlar, çünkü video çekilmesine izin vermiyorlar ama ben elimden geldiğince bol fotoğraf çektim ve onların üzerinden şimdi birlikte gidebiliriz. Peki bunlar nedir? Bunları fresk olarak adlandırıyoruz. Fresk nedir diye soracak olursanız, ıslak alçı sıva üzerine yapılmış resim metoduna fresk diyoruz. Bizans döneminde sıkça kullanılan bir yöntem freskler. Burada daha önce de anlattığımız gibi eski ahit veya yeni ahitten, yani Kitab-ı Mukaddes'ten sahneler bulabiliyoruz. Bunların amacı okuma yazma bilmeyen halka Hristiyanlığı öğretmek aslında. Dün de bahsetmiş olduğum gibi. Peki bunlar kimler? Bunlar eski ahitte yer alan 12 peygamber. Hristiyanlar kendilerinden önce olan, eski ahitte de inandıkları ve buna da ibadet ettikleri için eski ahitten sahneleri görebiliriz. Bizans Müzesi'ni de gezdikten sonra böylece Sakız kültür turumuzun da sonuna geldik. Kahvemizi içiyoruz ve yavaş yavaş akşam feribotumuza doğru hareket ediyoruz.
Umarım içeriği beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı